Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 17. lemanın 7. notasından okumaya devam ediyoruz. 7. nota: ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr ile sevk eden bedbaht hamiyet furuş. Bu hamiyet furuş toplum ve millet için çalıştığını iddia eden, yani vatan millet edebiyatları yapan kimse, ama gerçekte niyeti başka, art niyet var. Kendi işte şahsi makam, mevki hırsı var veya dünyevi kazanç peşinde. Ama bunları vatan millet edebiyatlarıyla takip ediyor, yani gizli maksatlarını. Ne yapıyorlarmış? Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik ediyorlarmış. Yani bunu bir de sağdan gelerek yapıyor. Yani şeytan da böyledir. Hani sağdan da yaklaşır ya. Ya bizim dinimiz işte denge dinidir. Denge dinidir. Dolayısıyla dünyada da biz üstün olmalıyız. Biz çalışmalıyız. Biz ileride olmalıyız. Efendim. Yani bir doğrudan veya içinde doğruluk payı olan bir hareket noktasından hareket ediyor. En tehlikeli yanlışlar içinde doğruluk barındıran yanlışlardır. Çünkü içinde doğruluk barındırmasa, tamamen yanlış olsa kimse tarafına bakmaz. Ama bir yüzü doğru yüzünü gösteriyor. Fakat arkadan diğer yüzünü göstermiyor. Oradan yanlışa sürüklüyor. Evet, biraz okuyalım. Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiyeye, yani batıda ortaya çıkan işte batının terakki etmesine neden olan makineleşme, sanayileşme gibi hususlara, sanat dallarına cebr ile sevk eden bedbaht hamiyet furuş. Dikkat et. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Dinle bağlandıkları rabıtaları, yani dinle olan dine bağlılıkları kopmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semmi katil, yani öldürücü zehir hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Yani bu işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında olmuş, son Osmanlı döneminde daha önceden olmuş. O İttihat Terakki'nin başta olduğu dönemlerde, esasen Osmanlıların gerileme döneminden itibaren, yani son 200 yıl içerisinde daha çok olmuş. Bütün Batı hayranları çıkmış. Yani işte Paris'te bir kundura boyacısı olmak bile işte burada paşa olmaktan daha değerlidir diyenler çıkmış filan. Böyle körü körüne bir Batı sempatizanı, Batı hayranlığı, böyle Batı'yı gözünde büyütmek. İşte onlar dinlerini bıraktılar. Reform, Rönesans hareketleri dinden kopma, dinden uzaklaşma hareketleri olarak görüldü. Biz de bırakmamız lazım, yani bu taassubu bırakmamız lazım. Biz de dünyaya yönelmemiz lazım, kalkınmaya yönelmemiz lazım demişler. Böyle milleti de ifsat etmişler. Onları uyarıyor, yani bu işin elebaşlarını, bu milletin dinle olan bağlarını koparmayın diyor. Yoksa
dinle olan bağı koparsa o zaman dünyaya da faydalı olmaz, faydalı olamaz, öldürücü, zehir haline gelir. Yani oradaki gibi değil, batıdaki gibi değil. Batı ile batının diniyle bizim dinimiz arasında böyle bir fark var. Onu mektubatta izah ediyor, madem kısaca ben hatırladığım kadarıyla paylaşayım. Batının dininde yani her şey Hz. İsa Aleyhisselam tarafından getirilmemiş. Zaten iman esasları öteden beri var. Eski ahitten yeni ahide yansımış. Öte yandan İsa Aleyhisselam bir takım ahlaki hususlarda insanlara örneklik teşkil etmiş. Ama iman esasları zaten vardı. Dolayısıyla şimdi onun getirdiği o dinden kopsa bile birisi, yani öteden beri insanlık tarihinden, geçmiş dinlerden aldığı bir takım hususları, ahlaki erdemleri devam ettirebilir. Ama bir Müslüman her şeyini dininden alıyor. Yani yemek içmek adabına kadar. Değil mi ya? Peygamberimiz inanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları, bütün hayatın her alanında esaslar vaaz etmiş. Onu bırakan, Peygamberimizle ve onun getirdiği dinle bağını koparan bir insan hepsinden uzaklaşmış oluyor. Yani sadece inançtan değil, sadece ibadetten değil, ahlaktan da, görgü kurallarından da hepsinden kopmuş oluyor. Yani toplum için riskli, yaşaması diğer insanların zararına olan, işte semmi katil dedi ya, öldürücü zehir gibi, yani anarşist oluyor. Anarşist oluyor. Onun için İslam dünyasında bu kadar anarşizm olayları daha çok görülmesinin sebebi bu. Orada şöyle bir örnek veriyor. Mesela büyük bir daire düşünün. Büyük bir saray. Bu sarayın işte ortasında bir avize var. Bu avizenin bir düğmesi var. Bir de sarayın işte köşelerinde küçük lambalar var. Odalarında her birinde başka lambalar var. O lambaların da kendine ait düğmeleri var. Şimdi o avizeyi söndürsem bile ötekiler yansa hani loş karanlık olur belki ama gene de odalarda, köşelerde ışıklar bulunabilir. Bulunabilir. Yani bu Hristiyanlık dininin örneği. İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din o ortadaki avize gibi. Yani onu söndürsem bile gene de insani olarak, geçmişten gelen birikim olarak bir takım ahlaki hususlar, insani değerler kalabilir. Yani o küçük ışıklar yanabilir, tamamen karanlığa düşmez. Ama İslam sarayı, bütün ışıklar bir yerden yanıyor. Yani Peygamberimizin getirdiği din, dedim ya, inancı, ibadeti, ahlakı, yani çünkü evrensel bir din. Bütün dünyaya son peygamber, sultan olduğu için İsa Aleyhisselam öyle umumi bir din, evrensel bir din getirmemiş. Dolayısıyla hepsi bir yerden, bir noktadan. Yani o Peygamberimizin nurunu kalbinden çıkaran, onun getirdiği dinle alakasını, bağını koparan bir insan, yani bu işte bir düğmeyi kapatınca hepsi, diğer bütün lambalar ona bağlı olduğu için hepsi sönüyor ve karanlığa düşüyor. Bu farkı anlatarak, yani Batı dininden kopsa bile, dininden kopup gelişmiş olsa bile biz koparsak gelişemeyiz. Bizim gelişmemiz de dinimize bağlı olmamıza bağlıdır.
Geçmişte olduğu gibi geçmişte de böyle olmuştur. Şimdi de böyledir diye ikazda bulunuyor. Evet. Semmi katil dedi. Bir semmi katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler eğer İslamiyetle, dinle olan bağları koparsa. Çünkü mürted deniyor yani dini terk edene, irtidat etmiş kimse. Mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. Toplum hayatına, sosyal hayat için zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Yani bu hatta tartışılıyor yani şartları ne şu bu. Bir kimse dini terk ederse, İslam dininden çıkarsa, mürtet olursa hakkı hayatı yok İslam hukukuna göre. Yaşama hakkı yok. Yani anarşist olur dedim ya, oradan kıyaslayın, oradan güzel anlaşılıyor. Çünkü anarşist, yani terörist yaşamamalı. Çünkü onun yaşaması, değil mi? Birçoklarının ölümü demektir. Birçoklarının hayatının risk altında olması demektir. Onun için teröristlere hayat hakkı tanımıyor. Devletler tanımadığı gibi aynı şekilde yani dinin teröristi oluyor. Hiçbir değer tanımıyor yani. Çünkü bütün değerlerini dininden almış, dinle olan bağlantısını da kesmişse bütün değerler için tehlikeli hale geliyor. Bu bakımdan mürtede hakkı hayat tanımıyor. Bu açıdan bakmak lazım. Yani özel şartlarda, durumlarda bu konuda farklı düşünceler olabilir. Özü bu. Evet. İlmi usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. Kafir eğer zımmi olsa veya musallaha etse hakkı hayatı var diye usulü şeriatın bir düsturudur. Zımmi, ehli zımme denmiş. İslam devletinin hakimiyeti altında bulunan ve cizye denilen vergiyi ödemekle yükümlü Hristiyan ve Yahudiler, yani bu azınlıklar bizim içimizde de yaşamız ya. Ermeniler, Rumlar, Hristiyanlar, Yahudiler değil mi? İstanbul'da yaşıyorlardı Osmanlı hakimiyeti altında. Değil mi? Yaşıyorlardı. Veyahut da işte Müslümanlar fethettikleri yerlerde onları öldürmüyorlardı. Onları koruma vergisi olarak, yani onların güvenliğini sağlamanın vergisi olarak cizye denilen bir vergi alıyorlardı. Dolayısıyla da onların güvenliğini bile sağlıyorlardı. Yani onlara hakkı hayat veriliyor. Ama mürtede verilmiyor. Yani kendi içimizden birisi dini terk ederse ona hakkı hayat verilmiyor. Hem mezhebi Hanefiye'de ehli zimmeden olan bir kafirin şehadeti makbuldür. Yani şahitliği bile kabul ediliyor. Fakat fasık merdudüş şehadettir. Çünkü haindir. Fasık demek, fasık Müslümanların içinden çıkıyor yani. Yani Müslüman ama İslami değerlere ters yaşıyor, takmıyor yani, günahlara batmış. Bu kimsenin şehadeti kabul edilmiyor. Evet. Çünkü İslamiyet'i terk eden yahut da fasık durumuna düşen kişi, onun değerlerini hiçe sayan kişi adil şahitlik yapmayabilir. Yani öteki ehli zimmedir. Müslüman değildir, Hristiyandır, Yahudidir ama insani yönü iyi olabilir, ahlaki yönü iyi olabilir ve onun şehadeti kabul ediliyor. Evet. Ey bedbaht fasık adam. Şimdi burada ne dedi en başta? Müslümanları dünyaya şiddetli teşvik etme dedi yani.
Şimdi de ey bedbaht fasık adam, fasıkların kesretine bakıp aldanma. Her devirde öyle olmuş günahkarlar, değil mi? Sapık yollarda gidenler çok olmuş. Onların çokluğuna bakıp aldanma. Ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep ederek girmemiş. Bak, şimdi de bu yönü var. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep ederek girmemiş. Belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. Mütedeyyin, dindar. Kendisi fasık da olsa amirini, reisini dindar görmek ister. İşte Bediüzzaman kendi hayatından örnek veriyor. Doğu'da dolaşırken o 1910'lu yıllarda Beytüşşebab aşairinde, yani aşiretleri arasında isyan vardı diyor. Ben gittim, niye yani isyan ediyorsunuz, neye baş kaldırıyorsunuz? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyor, içki içiyor. İçki içiyor. Ona razı olamayız. Halbuki bunu söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler diyor. Bak, yani bu sözün örneği olarak ve bunu birinci büyük millet meclisinde söylüyor Bediüzzaman. Onlara söylüyor. Onun için diyor yani bu millet dinle bağlıdır. İdarecilerini de dindar görmek ister. Kendisi dindar olmasa bile idarecilerini dindar görmek ister. Evet. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki eliyazu billah irtidat ile vicdanı tefessüh edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Mesela ben öyle insanlar biliyorum, dinden uzak, bazı yazdıkları kitapları okuyorum. Dinden uzaklar ama diyor ki mesela itiraf ediyor. Ben diyor bir ara sofi oldum diyor, dindar oldum diyor. Namazları camiye giderek kılıyordum diyor. Yani gençliğinde veya çocukluğunun bir döneminde böyle hani dönemler olur ya. Yahu diyor o dönemin huzurunu çok özledim diyor. Keşke onu hiç bırakmasaydım, öyle devam etseydim. O ne tatlı duygulardı diyor. Yani ona özlemle bakıyor. Özlemle bakıyor. Veyahut mesela kendisi namaz kılmayan anne babalar birçokları mesela değil mi içine düşmüş çıkamıyor, bazı günahları işlese bile diyelim çocuklarının kötülük yapmasını istemiyor, günah işlemesini istemiyor. Çocuklarının iyi olmasını istiyor. Namaz kılarlarsa bundan memnuniyet duyuyor. Yani böyle kimselerle de ben karşılaştım. Sadece yani öyle bazı tamamen vicdanı bozulmuş, tefessüh etmiş, tamam mı? İçindeki bütün değerler kaybolmuş. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan kişiler bunu yapmaz. Ama bunlar çok azdır, istisnadır. Evet, en son onu söylüyor. İlla ki eliyazu billah irtidat ile vicdanı tefessüh edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp! Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar? Veyahut düşünmüyorlar ki fakr-ı hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar. Ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş. Ya bu Müslümanlar, işte Müslüman ülkeler çok fakir oldu, geri kaldık filan. Bunun nedeni ne? Dünyayı mı sevmiyoruz yani? Değil mi? Yok, dünyayı seviyoruz. Dünyayı herkes seviyor fıtri olarak. Oysa böyle zannetme diyor. Dünyayı sevmiyorlar veya düşünmüyorlar, dünyayı terk etmişler de bunun için geri kalmışlar. Fakr hale düşmüşler ve bu konuda ikaza muhtaçtırlar.
Zannetme. Ya peki niye geri kalmışlar? Belki hırs şiddetlenmiş. Yani hırs nedir? Bırak sevmemeyi, daha hırsla seviyor. Yani gereğinden fazla dünyaya karşı hırslanmışlar da onun için geri kalmışlar. Ne için? Hırs niye geri bırakır insanı? Evet, belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakr hale düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. Müminde hırs sefalete düşmeye, kaybetmeye sebeptir. El harisu diyecek mi onu? Evet. El harisu haibun hasir. Durubu emsal hükmüne, yani atasözü hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Dünyaya çağıranlar, sebepler çok. Kim onlar? Başta nefsi ve hevası, kendi arzuları, hevası, nefsi ve ihtiyacı, değil mi? İhtiyaçları da dünyaya çağırıyor. Kendi ihtiyaçları olmasa çoluk çocuğunun ihtiyaçları. Efendim, başka duyguları ve havası ve duyguları ve şeytanı da dünyaya çağırıyor. Ve dünyanın suri tatlılığı, yani dünyanın da bir çekiciliği var. Suri tatlılığı, sureten görünüşteki tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daileri var. Çok sebepler var yani. Dünyayı sevmeye, dünya için çalışmaya zaten çok sebepler var. Halbuki baki olan ahirete ve uzun hayat-ı ebediyeye davet eden azdır. Baki olan ahirete ve uzun olan ebedi hayata davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa, hamiyet, yani vatan millet edebiyatı yaparken samimiysen ve uluv ve himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayatı bakiyeye davet eden azlara imdat etmek lazım gelir. Yoksa o az daileri susturup çoklara yardım etsen, yani dünya ahirete çağıran azları susturup dünyaya zaten çağıran çoklara yardım etsen şeytana arkadaş oluruz. Çok ilginç bir şey. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Burada Ankara'da talebeydim ilahiyatta. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin camisine orada cuma vaazları vermek için o Ankara müftüsünden o zaman izin almıştım. Sonra Çankaya müftüsünden, ayrıca Diyanet'ten izin almak gerekiyordu. 15 sene devam ettim ODTÜ camisine. Ama o ilk izinde Ankara müftüsünün merhum oldu herhalde, yani şimdi rahmetli oldu. İsmini vermeyeyim. Zaten ismini hatırlayamadım. Ama meşhur bir müftüydü yani. İşte orada vaazlarda beni bir imtihandan geçirdi. Sonra da bana tavsiye ediyor. Tabii ben daha ilahiyat talebesiyim. Diyor ki hele ODTÜ, Orta Doğu gibi bir yerde şey yap. Yani böyle dengeyi gözet. Yani hep böyle mistik bir şekilde ahiretten, maneviyattan bahsetme. Biraz madde maneviyat dengesini kur. Bak yani dünya Müslümanlar zaten dünyayı terk ettikleri için bu haldeler. Dünyayı terk etmeleri gerekmediğini filan açıkla. Ben de o zaman yeni talebeyim ve burayı okumuşum. Buranın bana verdiği fikirle bayağı bir, tabii de cesaret de istiyor ama demek ki Cenab-ı Hak nasip etti o cesareti hocam dedim. Yani tamam, denge kurmak lazım elbette. Denge kurmak lazım ama denge bozulmuş. Yani dengeyi önce sağlamak lazım. Sonra devam ettirmek lazım. Şu anda dünya lehine denge çok
bozulmuş. Dünya lehine, ahiret aleyhine. İşte dünyaya çağıranlar çok. Dünya cazip. Dünya gittikçe daha çekiciliğini artırıyor. Güçlü mıknatıslar gibi herkesi kendine çekiyor. Biz de şimdi dünyaya çağırırsak olmaz ki, yani bu bozuk dengeyi daha çok bozmaya hizmet mi edeceğiz? Elbette biz ahirete ağırlık vereceğiz. Yani diyelim bir kefe hafiflemişse, değil mi? Dengeye getirmek için hafif olan kefeye ağırlığını vereceksin ki bir dengeye gelsin ya. O zaman bunu söylemiştim merhum müftümüze. İşte bu. Yani buradan onu almıştım. Gerçekten de öyle. Şimdi de öyle. Yani bizim ahiret bilinci vermemiz, ahirete daha güçlü çağırmamız gerekiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani dünyada da bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Hadislerde de var, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Yani dengede götürün. Dünya ahiret dengesi, madde maneviyat dengesi, akıl kalp dengesi gibi. Fakat şu anda dengeler öyle bozulmuş ki, yani biz bu bozulan dengelere hitap ederken demek ki hafif olan, yani azlara yardım etmemiz lazım. Güçsüzlere, güçsüz kalan tarafa yardım etmemiz lazım ki onları güçlendirelim ve dengeyi sağlayalım. Sonra denge sağlandıktan sonra, değil mi? Hani bir zamanlar öyle olmuş. Gerçekten Osmanlıların son zamanında işte matbaa gecikmiş, medreselerden fen ilimleri kaldırılmış, sadece din ilimleri okutulmuş. Bu sefer ya böyle olmaz, yani biz yanlış tevekkülde bulunuyoruz. Yanlış tevekkülde bulunuyoruz. Yani hiçbir şey yapmadan her şeyi Allah'tan beklemek tevekkül değil, tembelliktir. Kendimize düşeni yapmamız lazım. Biz sebeplere başvurmamız lazım diye bir zaman yani böyle şey yapılmış. Dünyanın da terk edilmemesi gerektiği yönünde ikazlar, uyarılar din adamları tarafından yapılmış. Çok yapılmış hatta. Yani öyle çok yapılmış ki bu sefer yani ona gerek kalmamış artık. Zaten ikaz etmeye de gerek yok şimdi. Zaten dünya çekmiş insanları. Ama ahiret zayıf kalmış. Zayıf. O zaman şimdi halen yani tamam, iki taraflı denge sağlamalıyız diye yine böyle vaizlerin, hocaların, din adamlarının, değil mi, dünyaya teşvik etmeleri veya idarecilerin dünyaya teşvik etmeleri doğru mu? Değil tabii. Çünkü zaten battık yani dünyaya boğazımıza kadar dünyaya battık yani. Ahireti bıraktık. Halbuki ahiret de bizim. Öyleyse o zayıf kalan tarafa güç vermek, ona daha çok tahşidat yapmak gerekiyor. Yani denge adına da böyle davranmak gerekiyor. Bu çok güzel bir uyarı olmuş. Evet. Yoksa o az dahileri, ahirete çağıran azları susturup, ki bir dönem öyle olmuş, susturulmuşlar yani, tamamen yasaklanmış. Susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aya zanneder misin ki bu milletin fakrı hali dinden gelen bir zühd ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Yani dünyayı terk ettik de veya dinden gelen zahitlik içindeyiz de onun için fakru hale düştük. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime, yani Brahmanlar ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hint fakiri deniyor yani, bak bizden daha fakirler var. Yani sadece Müslümanlar dünyayı bıraktı da fakirleşti demek doğru değil. Onları o zaman neyle izah edeceksin? Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade, yani ölmeyecek kadar bir gıdadan
fazla Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Yani Afrika öyle fakir bir ülke değil yani. Yeraltı zenginlikleri çok. Ama sömürmüşler yani. Hindistan'ı sömürmüşler. Doğuyu da, güneyi de sömürmüşler. Bizi de öyle. Halen kendi kaynaklarımızı kullanmamıza değil mi? Tamamen karşı çıkıyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Asıl fakirliğin sebebi bu. Yoksa dinden uzaklaşmak veya dindarlık, dine çok bağlılık değil. Evet. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Sizin cebren böyle ehli imanı mimsiz medeniyete sevk etmekteki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyeti temin ve kolayca idare etmek ise, yine idarecilere söylüyor. Yani onların görevine memlekette güveni sağlamak, asayişi temin etmek, milleti kolay idare etmek için bu medeniyete sevk ediyorsanız katiyen biliniz ki hata ediyorsunuz. Yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş 100 fasıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini binler ehli salahatın idaresinden daha müşkildir. Salih insanlar zaten Allah'tan korkar yani birbirine zarar vermez. Zaten kargaşa çıkarmaz. Değil mi? Ama dinden bağını koparmış, Allah'a karşı sorumluluğunu unutmuş birisi hiçbir değer tanımaz ki. Asıl tehlikeli odur yani. O zaman insanları kolay idare etmek istiyorsanız manevi sorumluluklarını unutturmayın, hatırlatın. O zaman idareleri de kolay olur. İşte bu esaslara binaen birkaç esas zikretti son paragraf. Ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk olunmaya, teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerin tanzimine ve mabeyinlerindeki aralarındaki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Demek ki yapılacak şey bu. Mesailerin tanzimi ve mabeyinlerindeki, Müslümanların arasındaki emniyetin tesisi ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçta dinin evamir-i kutsiyesiyle, kutsi emirleriyle ve takva ve salabeti diniye ile olur. Yani dine bağlılıkla olur. Din zaten mesaileri tanzim ediyor. Değil mi? Dine işte vakti 5'e ayırıyor. Gününü 5 vakit namazla tanzim ediyor. O namaza gelenler birbirlerinin hallerini görüyorlar. Birbirlerine yardımlaşma ihtiyacı, kimin yardıma ne kadar ihtiyacı var bunu anlıyorlar. Dolayısıyla Allah'a güvendikleri için Allah yolunda olanlar birbirlerine de güveniyorlar, yardımlaşıyorlar. Yani dindarlığı artırarak kalkınmayı sağlarsınız diyor. Çünkü kalkınmanın umdeleri dinde vardır. Son paragraf çok önemli. Bir daha okuyup Fatiha çekiyorum. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilemez. Belki mesailerin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçta dinin evamir-i kutsiyesiyle ve takva ve salabeti diniye ile olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.